Masai Mara uzun zamandır iki erkek kardeşin kontrolündeydi. Günlerdir karış karış gezdiğin Masai Mara'nın en ürkütücü hayvanlarıyla tanışmaya hazır mısın? Evet. Uçsuz bucaksız savanalar bu iki aslanın heybetli kükremeleriyle yankılanıyordu. Bunlar iki büyük erkek. Birinin adı Karaca, diğeri ise Islak Dudak. Ta ki o ortaya çıkıp da bütün gücü tek başına ele geçirene kadar. Bir nehir geçişi fotoğraflamak için birkaç fırsat elde etmiştim aslında ama bir tanesi timsah saldırısı yüzünden, bir tanesi de aslan saldırısı yüzünden maalesef gerçekleşmedi. Masai Mara'da bir süre kalınca güç dengeleri üzerine düşünmeye başlıyorsunuz ve bu aklınızı kurcalıyor. Çünkü hissedilir bir güç dengesi durumu var o bölgede. Büyük Beşli'de o bölgedeki güç dengesi için çok önemli bir yer teşkil ediyor ve hepsinin farklı farklı özellikleri var. Bir tanesi büyüklüğüyle, bir tanesi hızıyla, bir tanesi stratejisiyle, bir tanesi zekasıyla farklı farklı özellikler barındırıyorlar üzerlerinde. Büyük Beşli aslan, fil, leopar, bufalo ve gergedandan oluşuyor. Doğruyu söylemek gerekirse hepsi de birbirinden özel ve etkileyici hayvanlar. Orada ileride küçük bir öküz başlı antilop grubu daha var. Evet, sanırım buraya doğru geliyorlar. Umarım haklısındır. Zebraların sayısı diğerlerine göre fazla. Bu bizim için iyi haber değil. Çok hassas hayvanlar biliyorsun. Evet. Sence pozisyonumuzu değiştirelim mi? Birileri gelip daha sonra yerimizi kapar diye çekiniyorum. Çünkü iyi bir yerdeyiz. Sence? Bence pozisyonumuz çok iyi. Sessizce bekleyelim. Şurada su aygırlarından çekiniyor olabilirler. Sabırlı olmak gerek ama bilemiyorum. Durum gittikçe daha da karmaşık bir hale gelebilir. Oo, şunlara bak. Bir şey onları korkutmuş olmalı. Şunlara bak. Nasıl da kaçıyorlar. Bir daha geleceklerini sanmıyorum. Çok yaklaşmıştık oysa ki. Bak, burası tüm mağara. Evet. Masai Mara'nın tüm ekosistemi buradan buraya kadar. 1500 kilometre kare. 1500 kilometre kare. Evet. Pekala. Oldukça büyük bir bölge değil mi? 1500 kilometre kare. Mara ikiye bölünmüş haldedir. Bunlardan biri Mara Nehri, Kenya-Tanzanya sınırı ve Olololo Tepesi üçgeni içinde kalan eski Mara'dır. Mara'nın kelime anlamını hatırlıyorsun değil mi Altan? Sana söylemiştim. Çok uzaklardan dahi fark edilebilen dağınık, yayılmış ağaçları ve çalılıklarını atfen benekli ülke, noktalı ülke demektir. Masai Mara hakkında her şeyi öğrenmeliyim. Bu sonsuzluğu andıran yerde ihtiyacım olan kareleri yakalamak için doğru zamanda, doğru yerde olabilmeliyim. Bölgeler, doğanın kendine has güç dengesi üzerine şekillenmiş. Bu yüzden Pink'le beraber iyi bir plan yapmamız gerektiğini hissediyorum.
Masai Mara'da her bölge birbirinden farklı özelliklere sahip hayvanların kontrolünde. Kusursuz bir ahenk ve müthiş bir denge içinde vahşi hayatın ta kendisi. İnce uzun nehirler, timsahlar, su aygırları gibi hayvanların kontrolündeyken, uçsuz bucaksız bozkırlar yırtıcıların hakimiyetinde. Pink'le beraber bölgenin hakimlerinin peşine düşmeye karar verdik. İlk hedefimiz tüm hayvanların büyük saygı duyduğu, benim de çok sevdiğim filler. Kalabalık bir fil ailesinin peşine düşüyoruz. Harika. İşte karşımda Masai Mara'nın en saygın üyeleri. Filler hava güneşli olduğunda genelde burada olurlar. Harika hayvanlar değil mi Altan? Evet. Çok yaşlı bir dişi. Şunu ve şunu görüyor musun? Onlar oldukça yaşlılar. Dişilerin dominant olduğu anaerkil bir toplulukta yaşıyorlar. Sırtının şekline baktığında şöyle bir eğim var. Bu onun yaşlı olduğunun göstergesi. Anladım. Baksana şunu görüyor musun? Evet, evet. Evet. Bak onun da sırtı böyle. Evet, evet, eğimli. Kaç kilo olduklarını tahmin etmek konusunda pek iyi değilim, kusura bakma. Işık onların gözlerini alıyor. Buradan gözlerini görebilmek biraz zor. Hortumunun tamamını kaldırdığında çok güzel görünüyor. Nasıl yediğine bak. Otları böyle yoluyor, sonra sallayıp tozunu temizliyor. Evet, evet. Temizliyor. Evet. Filler gerçekten çok özel hayvanlar. Göç zamanı gelip çattığında ortalığın hareketlenmesinden, gürültüsünden rahatsız olup Mara'nın tepesine doğru inzivaya çekiliyorlar. Onları bulmak hiç de kolay olmadı. Uzun yolları aşmamız gerekti. Ancak buna değdiğini de hiç çekinmeden söylemeliyim. Oradalar. Hava oldukça sıcak ve bu karşımda duran fil ailesi serinlemek için kendilerini nehrin serin sularına bırakabilir. Bu çok ilginç bir deneyim olacağı benziyor. Güzel kareler yakalayabilirim. Aile yavaş yavaş nehre yaklaşıyor. Yavru kendisini serin sulara bıraktı bile. Şunlara bak. Görüyor musun nasıl da keyifliler? Oradakini görüyor musun? Her an suya girebilirler. Dişiler yavrularının tüm sorumluluğunu üstleniyor. Onlara suyun içinde ne yapmaları gerektiğini öğretiyor. Harikalar değil mi? Harikalar. Hiçbir şey umursamıyorlar bile bak. Evet. Hortumunu suya daldırdı. Birazdan diğeri de suya girecek. Şimdi kendini kaşıyor. Bence de girecek. Suyun içindeki herhangi bir şeyden de korkmuyorlar. Sadece kendi işlerine bakıyorlar. Diğer fil de suya girerse güzel olacak. Geliyor. Gördüğün gibi sadece kendi işlerine bakıyorlar. Ve o da giriyor. Çok güzel. Bütün aile kendini yüzme havuzuna atacak gibi. Şunun hortumuna bak Altan. Bak bak şuna bak.
Hepsi suya girmeli. Görüyor musun? Hortumlarının tamamını sokuyorlar suya. Diğerleri gibi bak. Şu da suya girecek. Çok komik olacak. Gerçekten çok tatlı görünüyorlar. Vay, Boğulacak gibi. şuna baksana. Neler yapıyor görüyor musun? Neden böyle yaptıklarını biliyor musun? Söylersen öğrenebilirim. Suyun içinde ne varsa korkutmak için. Grubun genç üyeleri yaşlıların sözünden dışarı çıkmıyor ve nehri geçmeyi başarıyorlar. Bu muhteşem canlıları bu halde görmek çok iyi geldi. Güzel kareler yakalamayı başardım. Şimdi oraya ağaçlık bir bölgeye gidiyorlar. Kendilerini toprakla kaplayabilirler. Bunu yapmayı seviyorlar. Güzel bir gündü. Evet. Evine hoş geldin. Teşekkür ederim. Masai Mara'nın en büyük ve en saygın üyeleriyle tanıştım. Ancak daha fazlasına ihtiyacım olduğunun da farkındayım. Bölgenin gerçek hakimlerini bulmalı ve onları çektiğim bir fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirmeliyim. Uzun zaman önce 1984 civarındaydı hatırlıyorum çünkü o zaman çok büyük bir kuraklık vardı. Kardeşim başkentte bulunan Nairobi Üniversitesi'ne gidiyordu. O zamanlar Nairobi Üniversitesi Kenya'nın tarım alanında en prestijli üniversitelerinden biriydi. Onun Nairobi'de olduğu zamanlar ülkede av yasağının gelmesinin ardından tam 7 yıl geçmişti. Ama yine de bazı yerlerde insanların aslan avladığı az da olsa görülüyordu. Ve o zamanlarda Masailer, ki bugün hala bazıları buna inanır, kültürün yoksa sen çizgisiz bir zebrasındır sözüne inanırlardı. Kardeşimin Nairobi'ye gittikten sonra bir kız arkadaşı oldu. Bu kız Victoria Gölü yakınındaki Alua'dandı. Alua'lar Kenya'da çok tanınmış bir kabiledir. Ve çoğu akademik kariyer yapmış kişi de Alua bölgesinden gelir. Kardeşimin de oralı bir kız arkadaşı vardı. Ve ona sürekli hani nerede vücudunda aslanların bıraktığı yara izleri diye sorardı. Çünkü inanışa göre Altan, her güçlü Masai erkeğinin bir aslan avlaması gerekir. Pink, kardeşi için başka bir hayat düşlemiş, ancak yazık ki kardeşi kaderinden kaçamayıp bir aslan avcısına dönüşme hayali kurmuş. Hem de bunu sevdiği kadın için yapmış. Ona erkekliğini ve aşkını kanıtlamak için tehlikeye atılmaktan geri durmamış. Büyük gün gelip çattığında aslanla karşı karşıya gelmiş. Yalnızca tek bir şansının olduğunu biliyormuş. Mızrağını ona doğru fırlattığında hedefi tam da istediği şekilde etkisiz hale getirmeyi başarmış. Sopasına sarıldığında gerçek bir Masai savaşçısı olmaya çok yakınmış, ancak ne yazık ki hiç beklemediği bir anda sol tarafına aldığı büyük bir pençe darbesi yüzünden sakat kalmış. Bunun üzerine sevgilisi de ondan ayrılınca Pink, kardeşinin kendisini hayattan ve tüm insanlardan soyutladığını söylüyor. Yaşadıkları kolay şeyler olmasa gerek.
Bu seyahatler aslında farklı kültürleri tanımanıza yardımcı oluyor. Daha içlerine girmenize ve onların doğal tepkilerini öğrenmenize çok faydalı oluyor. Düşünsenize, eğer 21. yüzyılda Masai kabilesinin bir erkek üyesiyseniz, kabiledeki yerinizi korumak için ya da sadece bir kadını etkilemek için bir aslan avına çıkmanız gerekebilir. Ve bu yolculuktan geri dönemeyebilirsiniz. Bu hikayeler de insanı ister istemez düşünmeye itiyor tabii ki. Ama insan ne kadar farklı coğrafyalarda yaşarsa yaşasın, hikayeler değişse de aslında hissedilen duygular değişmiyor. Look at the elephants are here. Şuna bak, filler buradan geçmiş. Sanırım Guanay denilen başka bir bölgeden geliyorlar. Günlerdir karış karış gezdiğin Masai Mara'nın en ürkütücü hayvanlarıyla tanışmaya hazır mısın? Evet. Büyük erkek aslanlar. Harika. Yakaladık onları. Çok büyükler. Gerçekten çok güzel, değil mi? Evet. Bak. Harika. Bunlar iki büyük erkek. Birinin adı Karaca, diğeri ise Islak Dudak. Bunlar kardeş. Ama buraya sizin kaldığınız Serena yakınlarından, Mara Üçgeni tarafından gelmişler. Bunlar şu anda tüm aslanların en önemlileri. Oldukça yaşlı erkek aslanlar. Karaca yaralanmıştı. O yüzden kötü bir sakatlığı var. Buradan senin de gördüğün tüm o çayırlar da dahil olmak üzere Evet. tüm bölgede bu aslanlar egemendi Altan. Gerçekten mi? Evet, o gördüğümüz çayırların bile reisi onlardı. Wow. Çok büyük bir alan. Evet, çok büyük bir bölge. Ama bunlar Serena bölgesinden gelen oldukça güçlü reisler. Onlara 3 kral aslan denirdi. 3 taneydiler. Hatta bir tanesi filme de çekildi. Üçüncü bundan daha büyüktü ama o öldü. Bu anlar televizyonda da yayınlandı Altan. Nehirden geçiyorlardı. Geçtikleri tarafta oldukça büyük bir erkek dominant aslanla karşılaştılar. Normalde aslanlar bir bölgeyi hakimiyeti altına almak istediğinde önce gidip o çevreyi, bitki örtüsünü incelerler. Civardaki aslanların kimler olduğuna bakarlar. Kükremezler fakat tüm çevrede dolaşırlar. Birkaç gün sonra kükremeye başlarlar. Bu da diğer aslanların müthiş kızmasına yol açar. Paradise bölgesine yaklaştıklarında o diğer aslan yanlarına geldi. Hatırladın mı geçişi izlemek için gittiğimiz bölge? Evet, evet. O büyük aslan gerçekten çok iriydi. Gelip bunlara saldırdı. Karaca'yı çok kötü yaraladı. O yüzden yürürken bir ayağı aksar. Karaca'nın mı? Normalde erkekler dövüşürken diğerinin beline saldırıp belini kırar. Bazen de erkeklik organına saldırırlar. Yumurtalıklarına saldırıp olduğu gibi kopartırlar. İşte o da yani kesik kulak aynen bunları yaptı. Artık tüm bölge onun kontrolünde. Pink'in anlattıklarından sonra Masai Mara'yı tek başına domine eden kralla tanışmak için can atıyordum. Onu aramak için çıktığımız yolculukta büyülü bir manzarayla karşılaştık. Şuna bak, zürafa oturuyor. Evet, Hayatımda daha önce böyle bir şey görmemiştim. evet. Uyuyor galiba. Aslında tam olarak uyumazlar. Burası düzlük ve açık bir bölge. Zürafaların kafaları oldukça büyüktür. Daima böyle yukarıda tutarlar. Çünkü eğer yatarlarsa kalpleri çok güçlü ve kafaları epeyce büyük olduğu için yattıklarında beyinlerine aşırı kan pompalanır ve şoka girebilirler. Baksana Altan, yavrusuna doğru gidiyor.
Evet, mükemmel. Bak bak bak. Annesinden süt emiyor, görüyor musun? Aslanlar onları avlayabilirler mi? Evet tabii. Ama bu çok nadir olur. Tehlikeyi kilometrelerce uzaktan görebiliyorlar sonuçta. Ona göre konumlanıyorlar. Hadi yakından baksana Altan. Onunla göz göze geldik. Muhteşem bir an. Pink doğru zaman geldiğinde Masai Mara'nın gerçek kralıyla karşılaşmaya hazır olduğunu söylemişti. Ve tabii ki bu bekleyiş çok heyecan vericiydi. Kaç gündür oralardaydım ama bir türlü karşılaşmamıştık. Ve benim kampım da onun av bölgesinin içerisinde, geceleri kükremesi yaklaşık 10 kilometreden duyulduğu için kükremeleriyle karşılaşıyorduk ve kükremelerini duyuyorduk. Sabahleyin Pink'le birbirimize uyanıp dün yakınlarda bir yerdeydi, ne kadar yakındaydı diye konuşmalarımız oluyordu ama biliyordum ki onu bulmak hiç de kolay olmayacaktı. Bu yine başlı başına bir serüven aslında. Artık umudumu kaybetmeye de başlamıştım. Ama tam o anda uçsuz bucaksız bir vadide tek başına beklerken buldum onu. Her an avlanabilir. Evet. Bence de avlanmak için bekliyor gibi. Bu kadar geniş bir arazide yalnız başına beklemez yoksa. Kesin bir planı vardır. İsimlerini biliyorlar mı dersin? Neden olmasın? Ben hepsinin isimlerini tek tek biliyorum. Şimdi bana sorsan şunun ismi ne, şunun ismi ne diye sana hepsini tek tek söyleyebilirim Altan. Şunun ismi bu, şunun ismi bu diye. Ha, gerçekten mi? Tutunun çocuklar. Onu bulduk. Nehrin birkaç kilometre ötesinde tek başına bekliyor. Haber verdiğimde hazır olun, tamam mı? İşte. İşte orada. Çok büyük bir tane hem Çok de. güzel Altan. Gerçekten çok güzel bir erkek aslan. Kulağında bir kesik var. Görüyorsun değil mi? Diğer tarafa Evet. gitmemiz lazım. Şuna bak ne kadar büyük. Yaklaşıyor. Kendi bölgesini işaretliyor Altan. Geliyor, yanımıza doğru geliyor. Hazır mısın? Bu bize bir gözdağıydı.
tekrar geliyor. Kulağındaki kesiği gördün değil mi? Evet. İşte namı diğer kesik kulak.